Robert Kopechki, ölümden sonraki yaşamla ilgili olağanüstü karşılaşmalarından derin içgörüler paylaşıyor. İlk ölüm ötesi deneyimini 1980'lerin ortalarında 20'li yaşlarının sonlarına doğru Los Angeles'ta yaşadı. O dönemde bir illüstratör ve sanat yönetmeniydi ve hayatın belirsizlikleri içinde yönünü bulmaya çalışıyordu. Bir akşam bilinmeyen bir yolda eve dönerken araçta meydana gelen mekanik bir arıza onu korkunç bir kazaya sürükledi. Aracı saatte yaklaşık 55 ila 65 kilometre hızla bir telefon direğine çarptı. Emniyet kemeri takılı olmasına rağmen başını ön camdan dışarı fırlattı ve direksiyonu yüzüyle bükerek ağır yaralandı. Bir sonraki anda Kopeçki kendisini bedeninin dışına çıkmış halde buldu. Telefon direğinin tepesinde süzülüyordu ve aşağıda yatan cansız bedenini izliyordu. Mahalle sakinleri gürültüyü duyup evlerinden çıkarken sokak lambaları titrek bir ışık yaymaya başladı. Garip bir şekilde acı ya da korku hissetmiyordu. Tam tersine derin bir özgürlük, berraklık ve kopuş hissi içindeydi. Düşünceleri artık insani sınırlamalara tabi değildi. Bilinci çok daha büyük ve her şeyi kapsayan bir farkındalıkla bütünleşmiş gibi hissediyordu. Tam o anda bir varlık hissetti. Sağduyulu ve bilge bir rehber sol yanında duruyordu. Bu varlığı doğrudan göremese de onun otoritesini ve rehberliğini hissediyordu. Bu varlık onu kazanın olduğu yerden uzaklaştırarak sıcak, gri bulutların içine yönlendirdi. Zaman kavramı ortadan kalkmıştı ve kısa bir süre sonra kendisini huzurlu, pastoral bir ortamda buldu. Ağaçlar ve çayırlardan oluşan, adeta güzel bir parkı andıran bu yer, tam anlamıyla bir dinginlik yayıyordu. Konuşmalarının ayrıntılarını hatırlamasa da, bu deneyimin çok önemli bir anlam taşıdığını biliyordu. Ona derin bir rehberlik ve huzur duygusu vermişti. Sanki dünyevi kavrayışının ötesinde bir bilgelik almıştı ve bu bilgi hayata bakış açısını sonsuza kadar değiştirecekti. Bu deneyim ona şu gerçeği öğretti. Fiziksel bedenimiz yalnızca bizi canlandıran sonsuz bilincin bir kabıdır. 20 saat sonra başı tamamen sargılar içinde hastane yatağında uyandı. Vücudu kazadan dolayı ağır şekilde zarar görmüştü. Ancak zihni artık eskisi gibi değildi. Ruhsal bakış açısı armağanını yanında taşıyordu. İnsan varoluşunun sonsuz bir ruhun yalnızca geçici bir yansıması olduğu anlayışını, ikinci ölüm ötesi deneyim, anda olmanın önemi. Birkaç yıl sonra Kopeçki, New York'ta başka bir ölüm ötesi deneyim yaşadı. Yoğun iş temposu ve kendine zarar veren alışkanlıkları nedeniyle hayatı kaotik bir hale gelmişti. Bir gece vücudu tamamen tükenmiş haldeydi. Bir partideyken gücünün hızla azaldığını hissetti. Kendini kontrol etmeye çalışarak evine döndü. Ancak içeri girer girmez yere yığıldı. Yanındaki kız arkadaşı paniğe kapıldı. Kopeçki'nin boynundan aşağısı tamamen hissizleşmişti. O anda odayı parlak beyaz bir bulut kapladı. Bu ışık dünyevi olmayan bir varlık taşıyor gibiydi ve onu sınırsız bir alana götürdü. Tekrar tanıdık bir varlığı hissetti. Bu varlık bakışlarını belli bir yöne çevirmesi için onu yönlendiriyordu. O yönde göz kamaştırıcı bir ekran belirdi. Ancak bu sıradan bir film perdesi gibi değildi. Görüntüler içine çekiliyormuş hissi veriyordu. Yaşadığı anları birebir tekrar yaşıyordu. Kaçırdığı fırsatları ve farkına varamadığı dönüm noktalarını gözlemledi. Fiziksel olarak orada olduğu ama zihinsel olarak mevcut olmadığı anları, her sahne ona önemli bir ders veriyordu. Şu anın içinde tam anlamıyla var olmanın gerekliliği. Bu farkındalık yaşam tarzını kökten değiştirdi. Daha önce fark etmediği zarar verdiği insanları, korkudan kaçırdığı fırsatları ve gururunun engellediği büyüme anlarını gördü. Sonunda büyük bir farkındalık içine doğdu. Hayat yalnızca şimdiki anda yaşanıyordu. Ve gerçekten yaşamak, bu anı bütünüyle kucaklamak demekti. Görüntüler yavaşça silinirken kız arkadaşının sesini duymaya başladı. Parlak beyaz bulut ortadan kayboldu ve bedenindeki hisler yavaş yavaş geri döndü. Dünya zamanıyla sadece birkaç dakika sürmüştü, ancak etkisi ölçülemezdi. Üçüncü ölüm ötesi. Deneyim, bir amaç çağrısı. Önceki iki ölüm ötesi deneyimine rağmen Kopeçki hala dünyevi kaygılar ve varoluşsal şüphelerle mücadele ediyordu. Ancak üçüncü ve en şiddetli ÖYD'si ruhunda silinmez bir iz bıraktı. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var.
Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi, bu yolculuğa birlikte devam edelim. Arizona'da yaşadığı sırada bir grup neonazi çete üyesi tarafından saldırıya uğradı. Çatışma kendisini bir saldırgana karşı savunmasıyla başladı. Ancak sonuçta acımasız bir misillemeye dönüştü. Bisikletiyle kaçmaya çalışırken saldırganları kafasına sert bir cisimle vurdu ve onu bilincini kaybederek yere yığılmaya zorladı. Polis raporlarına göre yerde hareketsiz yatarken tekmelenmeye ve dövülmeye devam etti. Bu ölüm ötesi deneyimde Kopeçki kendini karanlık, anne rahmini andıran bir odada buldu. Önceki deneyimlerinin aksine burada ne huzurlu manzaralar ne de eterik bir ışık vardı. Çevresinde belirsiz ama etkileyici varlıklar duruyordu. Bu varlıklar neredeyse melodik bir tonda birbirleriyle alçak sesle konuşuyorlardı. Otoriteyi temsil eden sessiz ama inkar edilemez bir güce sahiplerdi. Kopeçki hem inceleniyor hem de korunuyormuş gibi hissediyordu. Söyledikleri kelimeler anlaşılmazdı. Ancak verdikleri mesaj açıktı. Buraya zamanından önce gelmişti. Dünyadaki vakti henüz tamamlanmamıştı. Bir güç onu yukarı kaldırarak şeffaf bir zarın içinden itti. Bir anda gözlerini açtı ve kendisini endişeyle izleyen bir sağlık görevlisiyle göz göze geldi. Paramedik yanındaki meslektaşına döndü ve "Geri döndü," dedi. Bu deneyim fiziksel olarak en acı verici ama aynı zamanda en aydınlatıcı olanıydı. Kopeçki zorla geri gönderildiğini ve bunun bir sebebi olduğunu anladı. İsteksiz olsa da gerçeği kabul etti. Yeryüzündeki amacı henüz tamamlanmamıştı. İlk başta yoğun bir hayal kırıklığı ve ardından derin bir teslimiyet hissi içine düştü. Ancak tüm bunların ardında söndürülemez bir anlayış kıvılcımı vardı. Yolculuğunun henüz bitmediğine dair sarsılmaz bir inanç. Anlamını tam olarak kavrayamasa da dünyaya dönüşünün yalnızca kendisi için değil, daha büyük bir anlam taşıdığını hissetti. Dönüşüm, spiritüel bir yola giriş. Bu deneyimlerin toplamı Kopeçki'yi derin bir iç gözlem ve spiritüel keşif yoluna yönlendirdi. 11 Eylül olaylarının ardından ruhunda büyük bir manevi aciliyet hissederek inzivaya çekilme kararı aldı. Yıllarını meditasyon ve araştırmaya adadığı uzak bir kulübeye taşındı. Yaşanan trajedi ve büyük insan kaybı ona varoluşun kırılganlığını bir kez daha hatırlattı ve onu daha derin bir anlayış arayışına itti. Kendisini spiritüel öğretilere, fiziğe ve felsefeye adadı. Geçirdiği ölüm ötesi deneyimlerin ona kazandırdığı evrensel prensipleri keşfetti ve bu farkındalıkları 3 temel derse dönüştürdü. Ruhsal perspektif, insanların geçici fiziksel varlıklarını aşan, sonsuz bir bilinçle var olduklarını fark etmek. Ruhsal mevcudiyet, her anın karmamızı ve kişisel gelişimimizi şekillendirmek için bir fırsat olduğunu anlamak. Ruhsal amaç, her bireyin varoluşun büyük düzeninde oynayacağı eşsiz bir rolü olduğunu kabul etmek. Kopeçki'nin hikayesi, hayatın sadece hayatta kalmaktan ibaret olmadığını hatırlatıyor. Bu, spiritüel bir perspektif kazanmak, anın içinde tam anlamıyla var olmak ve kendimize özgü amacımızı gerçekleştirmek için bir fırsat. İlk ölüm ötesi deneyimi ona perspektif armağanını sundu ve yaşamın maddi dünyanın ötesine geçtiğini gösterdi. İkinci deneyimi, anın içindeki varlığın gerekliliğini öğretti. Son olarak, üçüncü deneyimi ona ruhsal amacını hatırlattı ve her bireyin varoluşun büyük tasarımında bir rolü olduğunu vurguladı. Bu 3 ders bir araya gelerek daha bilinçli ve anlamlı bir hayat sürmek için bir yol haritası oluşturdu. Ölüm ötesi deneyimleri bizlerin fiziksel bedenlerden çok daha fazlası olduğumuzu ve şu anda aldığımız kararların varoluş yolculuğumuzu şekillendirdiğini gösterdi. Bu kendini keşfetme, bağlantı kurma ve dönüşüm yolculuğudur ve ruhsal perspektif, anda olma farkındalığı ve ruhsal amaç anlayışına dayanan bir yolculuktur. Bu gerçekleri benimseyerek hayatı daha büyük bir netlikle yaşayabiliriz. Her an kaderimizi şekillendirmek ve ilahi bilinçle daha derin bir bağlantı kurmak için bir fırsattır. Kopeçki, diğer insanlara da sevgiyi engelleyen duvarları kaldırmaları, spiritüel doğalarını benimsemeleri
ve tüm varlıkları birleştiren ilahi bilinci fark etmeleri için ilham vermeye devam ediyor. Onun deneyimleri, varoluşun gizemlerine dair derin içgörüler sunuyor ve bizleri şu etkileyici gerçekle baş başa bırakıyor. Hayatlarımız algıladığımızın ötesinde bir anlam taşıyor ve ruhlarımız sonsuz, sınırsız ve evrenin dokusuyla iç içe geçmiş durumda. Tıpkı onun ilk ölüm ötesi deneyiminin bilinç genişliğini ortaya koyduğu, ikinci deneyiminin mevcudiyetin aciliyetini vurguladığı ve üçüncü deneyiminin amacın gerekliliğini yeniden doğruladığı gibi her an ruhsal yolumuzla uyum içinde olma fırsatı sunuyor. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.